Düsseldorf 2024 Karavan Fuarı'ndan merhaba arkadaşlar. Karşınızda Malibu karavan var. Peki Malibu karavan nasıl bir karavandır? Arkadaşlar bu tam entegre bir karavandır. Mercedes'i kullanır. Biraz sonra göstereceğim size. Mercedes'i tamamen soyuyorlar arkadaşlar. Mercedes araçları. Üzerine tamamen yani hiçbir şey kalmıyor. Bizim Türkiye'de yapılan Alcoven karavanlar gibi düşünmeyin. Alcoven ve semi entegrede bilirsiniz şoför kısmından sonrası kesilir. Arka kısım yapılır. Burada tamamen soyuluyor arkadaşlar. Yani lambaları bile Malibu firmasına aittir. Izgara Malibu firmasına aittir. Tabii ki Mercedes'in sembolü kalır. Çünkü motor, yürüyen kısım ve bazı kısımlar kullanılıyor. Ama geriye kalan hiçbir şey kullanılmıyor arkadaşlar. Peki bunun avantajı ne? Neden böyle bir yöntem tercih ediliyor? Bu yöntem daha mı pahalıya geliyor? Şimdi isterseniz onlardan bahsedeyim. Beni tanıyanlarınız vardır. Ben biraz teknik bilgi veririm. Hani öyle eğer bu kadar teknik bilgi istemiyorsanız hızlıca geçebilirsiniz videoları. Arkadaşlar öncelikle böyle bir araçta ayna çok önemli. Çünkü farklılaşıyor. Genişliği artıyor. Hacmi artıyor. O yüzden aynalar bunlara özel gördüğünüz gibi. Basamakla binmek gerekiyor. Çünkü araç şoför mahalli yükseldiği için. Bakın gördüğünüz gibi böyle pek çok hem arıza durumunda müdahale etmek için hem de pek çok saklama alanına ulaşım için kısımlar mevcut. Çift fitilli sistemler kullanılmış arkadaşlar. Hem burada bir fitil sistemi var hem üzerinde fitil var. Gördüğünüz gibi buraları da kaplamayla kapatmışlar. Ve böyle araçlarda arkadaşlar en büyük avantajlardan birisi ortak anahtarla açılır. Yani yanınızda 100 tane anahtar taşımazsınız. Mekanizmaları aynıdır. Alman sistemi olduğu için arkadaşlar her şeyde yazı vardır. Bu burayı açar. Bunun bir konumu budur, iki konumu budur. Sigortalar bu şekildedir. Gördüğünüz gibi orada hidroforumuz var. Hidrofora bir şey çarptığı zaman kırılmasın diye onun bile kafesini yapmışlar. Hemen yanında kombi ya da boiler arkadaşlar tam görünmüyor. Ona da bakarız. Ve şasiye entegre koltuklar. Koltukların çarpışma testlerinden geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Biraz sonra da içeri geçince de o bölmeden bahsedeceğim size detaylı olarak. Neden öyle bir bölme var. Burası kapalı, açamıyoruz. Açsak bile gördüğünüz gibi onu da sabitlemesi var. Burada arkadaşlar çok büyük bir servis kapısı görüyorsunuz. Yani harika bir kapı. Bu da arkadaşlar sağa sola çarpmasın diye buraya da bir gene amortisör yerleştirilmiş. Şu menteşe sanki biraz kastı. Yok, kasmamış. Çift açı vermişler. Rahat açılıp kapansın diye. Gördüğünüz gibi işçilik hakkında da bilgi vermeye çalışıyorum. Şimdi öncelikle detaylar. Arkadaşlar buradan bir şey alırken verirken burayı çok yıpratacağımız için buraya bir alüminyum parça eklenmiş. Güzel bir detay. Ve işte Almanlar da yapıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir vida çıktı. Boşta duran. Arkadaşlar buraya kaymaz pütür atmışlar. Çok mantıklı. Çünkü burada bir şey taşıdığınız zaman raylarda sallanabilir. Bunlar ise özel raylardır arkadaşlar. Buradan bir şey geçirirsiniz, sıkıştırdığınız zaman mapalıdır. Spanzetle bir şey bağlamanız sağlanır. Arkadaşlar burada köpük sistemi kullanılmış. Çok güzel. Hem hafif. Ya bundan daha hafif bir malzeme olmaz. Buralar ise CTP. Üst taraf ise kavak kontur arkadaşlar. 15 milim tercih edilmiş. Şimdi gördüğünüz gibi burada 350 kilo taşınabilir yazmış maksimum. 120 santim yüksekliğimiz var. 105 santim genişliğimiz var demiş. Arkadaşlar burada dağ motoru bile taşırsınız. Gerekirse biraz amortisörlerden kıstırılıp konulur. ATV sığar mı sığmaz mı bilmiyorum. Çok ATV kullanmadım ama küçük bir ATV sığar gibi geliyor bana. Çok ATV'lerin de çok büyükleri var. Gördüğünüz gibi burada da havalandırma çıkışı bırakılmış arkadaşlar. İsterseniz sıcak havayı burada da değerlendirebilirsiniz. Orada bir kilitli dolap sistemi var ve ışığını görüyorsunuz orada. Hemen şöyle bir aracın etrafını dönelim. LED'ler gene bu araca özel tasarlanmış. Ama normal ampul takmışlar. Normal ampulün avantajı arkadaşlar çabuk bulunuyor, kolay bulunuyor. Semi entegrelerden çok farklı arkadaşlar. Alcoven'lerden çok farklı. Görüyorsunuz burada hiçbir açılma kısmı yok. Peki buraya kapak verilseydi ne olurdu? Arkadaşlar buraya kapak verilseydi yanaşmada bu tarafa da boşluk bırakmanız gerekirdi. Ama kapıların yanında olması o tarafa boşluk bırakmanızı gerektirmiyor.
Zaten karavan kültüründe arkadaşlar ya bu tarafa boşluk bırakılır ya da diğer tarafa. Park konumuz bu şekilde olur. Genelde ön tarafa boşluk bırakılır ve tente açılır. Camlar olarak arkadaşlar dışa bombeli camlar tercih edilmiş. Gördüğünüz gibi. İçe bombeliler biraz daha kaliteli, biraz daha pahalı oluyor. Bu arada size üretimiyle ilgili de bir detaydan bahsetmek istedim. Biraz sonra videosu dönünce göstereceğim. Yani tam bir entegre nasıl üretiliyor? Hemen kapısından bahsedelim. Şöyle içeri dolu şu an. Gördüğünüz gibi ceplerden geri kalmamışlar. Bu hartal gibi geldi bana. Ama gene de bakalım. Aa, evet hartal arkadaşlar. Şimdi bazı üreticilerin bazı tipik yaptığı hareketler var. Mesela bu kapı kolu oradan tahmin ediyorum. Daha önce gelip incelemedim karavanı. Buranın da lambası var. Havalandırmanın borusunu görüyorsunuz. Arkadaşlar böyle köşeler, kenarlar gayet iyi bir işçiliğe sahip. Evet, bu da Turma kombinin gaz çıkışı kombiymiş. Dometik buzdolabı havalandırmasını görüyorsunuz. Çok kalitelidir. Kasetli tuvalet Tedford tercih edilmiş. Dış elektrik girişini gördük. Burada gene bir kısım var. Açmamışlar. Biz açalım. Kilitli olabilir diye düşünmüştüm de gene gördüğünüz gibi burada da güzel bir saklama alanı var. İçine doğru yavaşça gireceğiz. İçeridekiler bir müsaade ederse. Arkadaşlar bu şu an gösteremiyorum basamak var diye. Bunun kapısı da bunun basamağı da özel oluyor. Bu modellere özgü. Gördüğünüz gibi hemen girişte düğmeler karşılıyor. Girişte düğme önemli arkadaşlar. Bizim üreticilerin çoğu anlamıyor maalesef. Ben en azından bir tane düğmeyi koyuyorum. Çünkü girdiğiniz zaman bir ışık yakmanız lazım. Ve bizim gördüğünüz gibi arkadaşlar televizyon buradan çıkıyor. Birincisi buradaki düğmeye basıyorsunuz diyor. Sonra çekiyorsunuz. Sonra döndürerek televizyonu kullanabiliyorsunuz. Belki şey özelliği de gelir televizyonlara. Dikey yatay kullanım özelliği. Bilmiyorum var mı? Eğer varsa lütfen yorumlara belirtin. Dometik'in çift taraftan açılan buzdolabı tercih edilmiş. Buzluklu. Litresini bilmiyorum ama tahminim 100-130 taş çatlasın. Bu kısmını isterseniz mobilyadan da koyabiliyorsunuz. İsterseniz böyle aynalı da yapabiliyorsunuz. Şöyle bir selam vereyim herkese. Biraz önce gördüğünüz domatik havalandırma da buzdolabına ait. Şimdi evet. Şöyle bir genel bir görüntü göstermekten sonra dilerseniz detaylara doğru geçelim. Şimdi arkadaşlar biraz üretimiyle de ilgili teknik bilgi de paylaşmak istiyorum. Şimdi bu araç tamamen soyuluyor. Gördüğünüz gibi bu standart göğüs kısmı. Standart olmayan kısımlar sonradan ekleniyor. Gördüğünüz gibi o taraflar yok. Sensörler alınıyor. Normalde sensörler burada. Tabii tam boy bir gölgeliğe de sahip. Şu şekilde döner koltukları var. Koltuklar gayet güzel bu arada. Çift kol koymalı. Deri kumaş karışımı. Benim de tercih ettiğim budur arkadaşlar. Komple deri çok sevmiyorum. En azından bana uygun gelmiyor. Tabii ses sistemi, kapılar falan hepsi entegre edilmiş. Otomatik vites bir araç kullanılmış. Tabii ki en mantıklısı. Şimdi bu arada buradan iniş yok arkadaşlar. Buralara da kollarınızı koyabiliyorsunuz. Kapımız orada ve burada. Yani sağdan sağ yolcu kapısı diye bir kapı türü yok. Gördüğünüz gibi burada da bir oturma alanı var. Şimdi bunlar tam entegre olduğu için bazı sistemler aracın alt kısmından geçiyor. Aracın alt kısmından geçtiği için yanlardan müdahale olmayan kısımlarda araç içinde tabandan müdahale oluyor. Mesela şimdi burada bir kısım var yükseltilmiş. Buraya basarak şu şekilde kaldırarak burada da işte ne eşyanızı koyabilirsiniz, suyu falan koyabilirsiniz ve bazı şeylerde müdahale var görüyorsunuz. Gaz, su gibi, elektrik gibi sistemlere buradan müdahale oluyor. Zeminde ise arkadaşlar sudan etkilenmeyen mukap adını verdiğimiz malzeme tercih edilmiş. Şimdi araç büyük olduğu için
tam entegre olduğu için yatakta ona göre gördüğünüz gibi iki kısımda da 2 metreye yakın yataklar var. 2 metre boy, 90 santim genişlik. Ortada da yaklaşık 40 santimlik bir kısım var. Gördüğünüz gibi burada tam net oranlarda yazılmış. 2 metreye 190 santim genişliğinde 85 santim şu kısım kalıyor. Minderler fena değil arkadaşlar. Yaklaşık 12 santimlik sünger kullanılmış. Altında ise tekrar kendi gördüğünüz gibi şu bazanın, lataların esneme payı var. Bu şekilde bir açılma imkanı var. Gördüğünüz gibi orada suyun girişi var. Gaz suya yakın geliyor. Şu şekilde tetikle çalıştı. Gördüğünüz gibi bu bundan ayrılınca da lambası yandı. Burada ise 10 milime düşmüşler arkadaşlar kontra kalınlığında. Buralar 15. Burayı da bir kaldıralım. Buraya da bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pek çok büyük saklama alanı var. Yani tam zamanlı çok rahat yaşanabilir. Çünkü platformun da altına iniyor bazı yerlerde. Bu arada tavan yüksekliğinden de bahsedeyim. Benim boyum 182 santim. Ayakkabıyla 185 diyelim. Yaklaşık bir 14 santim daha geliyor. Ve her şeyin böyle nasıl çalıştığı, işte bu nasıldır, şu nasıldır. Tek tek her şeyin bilgisi var. Bu yaşam alanını ayıran kısım arkadaşlar. Şu an yatak kısmını ayırdık mesela. Yani bir yatak havası oluşturduk. Yatak odası havası oluşturduk. Ve burada bütün detaylar düşünülmüş arkadaşlar. Bu minder nasıl çıkacak? Bu minder nasıl sabit kalacak? Şimdi tam entegre olduğu için arkadaşlar bunlar burada kalıp işçiliği çok ağır basıyor. Kalıp işçiliği ağır bastığı için de standartlar oturuyor. Şöyle. Şurayı bir açalım. Tek noktadan mı tutuyor? Onu almamız gerekiyor. Arkadaşlar şu aldıktan sonra burası kapanıyor. Burası duşumuz. Bağımsız bir şekilde. Burası ise tuvaletimiz. Bunu kapatarak da arkadaşlar şu şekilde bir alan yaratmış oluyoruz. Burada ise güzel böyle üç taraflı aynı olmuş. Fuar yorgunluğu. Şöyle detayları göstermeye çalışıyorum size. Fiber ama mermer görüntüsü verilmiş arkadaşlar. Evet, 3 milim fiber. Çift taraflı açılma imkanı sunmuş. Burada da tuvalet kağıdı var. Çok güzel. Arkadaşlar gerçekten bu fikir çok iyi. Çünkü hep banyo yaptığınız, duş aldığınız zaman tuvalet kağıdı ıslanıyor. Ama güzel bir yere konumlandırmışlar. Buradan da çıkışını vermişler. Gayet iyi bir fikir. Tebrik ediyorum. İşte gene ince işçilikleri görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada kumaşı bitirmiş. Kumaş burada. Burada ise sert malzeme, sudan etkilenmeyen malzeme. Çünkü siz burada bir şey koyduğunuz zaman ıslak orayı ıslatabilir, leke yapabilir. İşte bunlar hep detay arkadaşlar. Aydınlatmaları aynaya gömmesi. Tabii ki paranın gözü kör olsuna geleceğiz birazdan. Fiyatını göstereceğim. Ama mesela Westfalia'nın Camper Van'ına yakın fiyatlar da çıkabiliyor. Yani Malibu o kadar bir karavan değil. Orta seviye gibi geçiyor.
O yüzden tercih sizin. Ben ikisini de göstereceğim. Siz karşılaştırırsınız. Buralarda yine e, cam kullanılmış. Bu kumaş gibi dursa da kumaş değil arkadaşlar. Şu şekilde. Obwohl ich den hier auch sehr schön finde. Bunu açamadım. Niye açamadık? Sind ja eigentlich doch ganz schön, wenn du die Tür machen kannst. Bakın burada çok küçük bir alan var. O alanı bile değerlendirmişler. Biraz sert açılıyor. Dolaplar şöyle. Şurada elinizi basıyorsunuz. Terse bombeli kapaklar kullanılmış. Orada bir kahve makinesi var. Bu arada burada şöyle bir yatak geliyor arkadaşlar. Şu an tek elle açamayacağım ama bunu açıyorsunuz. Şöyle iniyor. Burası yatak oluyor, buranın üzeri. Benim söylemek istediklerim bunlardı. Umarım keyif almışsınızdır. Çok güzel bir karavan. Şimdi gelelim fiyatına. Arkadaşlar bunun fiyatı 146.165 euro. Ground paketi ise, yani başlangıç paketi ise 112.900 euro. İçerisini böyle daha koyu yapmak da mümkün. Burada daha farklı bir iç kısım tercih etmişler. Dilerseniz diğer modellere de bir göz atalım. Malibu bayağı büyük bir karavan firması arkadaşlar. Camper vanleri de var. Onlardan da bahsedeyim. Onları da inceleyelim. Üretim böyle arkadaşlar. Tam entegre bu şekilde üretiliyor. Tam entegrenin üretiminde araç tamamen soyuluyor. Ve çoğu parça aracı özgü olarak tasarlanıyor. Yani bu şu an biz burada insan işçiliğini görüyoruz ama insan işçiliği çok çok az. Çünkü her şey belli. Yani her şeyin ölçüsü şeyi belli olduğu için. Tam entegre de böyle. Umarım bir gün bizim ülkemizde de tam entegre üretilir. Maalesef yüksek vergi oranlarından dolayı tam entegre üretimi zor. Biz genelde kullanılmış araçlardan karavan dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Başka bir videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Diğer standlara doğru yol alıyorum. Bu karavanla ilgili, fiyatı ile ilgili yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın.